Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine pratik ve güzel bir tarifle karşınızdayım. Biliyorsunuz birçok videomda bahsediyorum. Ben Ege'de büyüdüm. Orada doğmadım, Ankaralıyım ama Ege'de büyüdüm. Dolayısıyla Ege yemeklerini çok iyi biliyorum ve çok seviyorum. Bugün de Ege yöresinde çok sık yapılan ve çok sevilen sarma içi yapacağım. Sarma içi kısırın sulusu diyebiliriz. Aradaki farklardan birisi kalın bulgurla yani pilavlık bulgurla yapılıyor olması. Kısırda ince bulgur, sarma içinde de pilavlık bulgur kullanıyoruz. Ama onun haricinde muhteşem bir lezzeti, çok kendine has bir tadı var. Mutlaka yapmayanların yapıp denemesini, bu lezzeti damaklarında hissetmesini istiyorum. Umarım malzemeniz vardır. Evinizde siz de hemen yaparsınız ve beğenirsiniz bu tarifimi. Hadi buyurun yapılışına geçelim. Şimdi arkadaşlar biz Ege'de böyle bir tepsinin içerisinde yaparız sarma içini ki daha rahat hareket edebilelim. 2 bardak bulgurum var. Pilavlık bulgur dediğim gibi. Şimdi aynı bardakla 1'e 1,5 koyuyoruz bulgurunuza göre. 1 bardak bulgura 1,5 bardak sıcak su koyuyoruz. Şimdi dolayısıyla ben buna 3 su bardağı su koyacağım. Hatta 4 yapacağım. Çünkü dediğim gibi sarma içimiz sulu olacak. Hem bulgurumuz yumuşayacak hem de bu çektiği sudan su kalmalı. Evet. 4 bardak da suyumu koydum. Şimdi buna 2 çay kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Ve bulgurumu kaynamaya bırakıyorum. O kendi yavaş yavaş kaynayıp yumuşayacak. Suyunu emecek. Biz de bu arada malzemelerimizi hazırlayacağız. 1 adet kuru soğanımızı yemeklik olarak güzelce doğruyoruz. Minik minik. Bu sarma içimizin bir başka özelliği de kısır gibi çok ufak doğranmıyor. Salatalıklarımız, biberimiz, domatesimiz biraz iri doğranacak arkadaşlar. Kısırda çok minik yapıyorduk biliyorsunuz. Ama bunda öyle yapmayacağız. Daha önce içinizde hiç yememiş, görmemiş olanlar varsa tavsiye ediyorum, mutlaka deneyin. Çok lezzetli Ege'nin kısırı. Soğanlarımızı doğradıktan sonra sırasıyla yeşil soğanlarım, biber ve salatalığımızı doğrayacağız. Doğradığımız soğanlarımızı kasemize alıyoruz. 5-6 adet yeşil soğanım var. Güzelce ayıkladım ve yıkadım. Bunları da çok ufaltmadan, çok da iri değil, yine kendi zevkinize göre doğruyoruz. Doğradığımız yeşil soğanlarımızı da kasemize alıyoruz. Gördüğünüz gibi koyduğumuz malzemelerden dolayı da bu da çok lezzetli ama aynı zamanda çok da sağlıklı ve şifalı bir yemek. Şimdi biberlerin kafalarını aldım. Hiç kesmiyorum. Zaten ince biber ama köy biberiniz varsa ya da iri biberiniz Charleston gibi onları biraz ufaltabilirsiniz. Yine çok fazla ufaltmadan biberlerimi diliyorum. Biberlerimizin de işi tamam. Hiç köklerini falan da çıkartmıyorum gördüğünüz gibi. Ama tabii Charleston biberiniz varsa onları çıkarmalısınız. Salatalıklarımızın uçlarını alıp dediğim gibi salatalıkları iri doğruyoruz arkadaşlar. Şöyle ortadan bölüp bunun adeti bu arkadaşlar. Salatalıklar iri iri ağza gelecek. Çeşni gibi. Sıra geldi domateslerimize. 3 adet domatesim var. Biraz ufakça, çok büyük değil. Tabii kış domatesi olduğu için aslında hiç güzel de değil. Yazdan domatesim kalmadı, tükettik. Yeteri kadar yapmamışım. Bunları da iri olarak doğruyorum. Normalde sarma içine biz
salça koymuyoruz. Bazen biber salçası, çünkü Ege'de en çok domatesten ziyade biber salçası kullanılır biliyorsunuz. Bilenler bilir. Ama domatesler çok renkli olmadığı için ve güzel olmadığı için ben biraz da domates salçası koyacağım. Ve şimdi yeşilliklerimizi ayıklıyoruz. Bir avuç dereotu, bir avuç da maydanozumu güzelce yıkadım. Hafif saplarıyla minik minik şimdi bunları da doğruyorum. Otlarımla birlikte doğrama işim bitti. Gördüğünüz gibi iri doğranmış, sanki bir çoban salatası gibi oldu. Bunun adabı bu arkadaşlar. Dediğim gibi kısır gibi iri minik doğramıyoruz, iri doğruyoruz. Evet arkadaşlar, bulgurum güzelce yumuşadı ve kabardı. Suyunu çekti. Azıcık su kaldı. Biraz sulu olsun istiyorum. O yüzden bu suyu süzmüyoruz. Bir buçuk yemek kaşığı kadar ben buna biber salçası koyuyorum. Dediğim gibi domateslerim çok renkli olmadığı için, kış domatesi olduğundan dolayı biraz renk versin diye salçamı koyuyorum ve ocağımın altı hafif kısık, karıştırarak salçamı yediriyorum. Sulu olmalı arkadaşlar. Çorba gibi sulu sulu yiyeceğiz bunu. 2 adet limonumu güzelce sıktım. Önce limon suyumu ilave ediyorum. Ekşim tam olsun. Bir 2-3 yemek kaşığı kadar sirke koyuyorum. Ekşili olacak çünkü. Bir çay bardağı kadar gördüğünüz gibi zeytinyağı koyuyorum. Hiç gözünüzü irkitmesin. Ege deyince akla gelen ilk şey biliyorsunuz zeytinyağı. Zeytinyağsız hiçbir şeyin lezzeti olmaz. Şimdi ben buna bir çay kaşığı daha tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karabiber. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. Böyle bir karışık köftelik baharatım var benim. Ben bunu kullanmak istiyorum. Aslında bu elzem değil. İllaki konacak diye bir kaide yok. Siz arzu ederseniz aslında nane mutlaka koyar Ege'de herkes. Nane sevilir çünkü. Biliyorsunuz Ege'nin dağlarında naneler, kekikler de meşhurdur. Ama ben naneyi fazla sevmediğim için koymadım. Şimdi güzelce ekşimizi, yağımızı, her şeyimizi karıştırdık. Bunun üzerine de bu doğramış olduğumuz salatamızı, iri iri doğradığımız salatalımıza ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi sarma için harika bir şekilde hazır oldu. Bol sulu sulu, yağlı yağlı. Şimdi ben servise geçiyorum, tabağıma koyuyorum ve en son olarak vedalaşırken bir kez daha göstereceğim. Evet, harika sarma içimiz hazır oldu arkadaşlar. Göstermek istiyorum. Biz sarma içini ılık olarak yiyoruz, soğutmuyoruz. Umarım siz de bu tarifi beğenmişsinizdir. Evinizde mutlaka denersiniz ve yerken de beni hatırlarsınız. Sizin için şimdi ben tadına bakmak istiyorum. Çünkü yıllar oldu yemedim, çok özledim. Hemen bir tadına bakmak istiyorum. Test yapıyorum. İnanılmaz güzel. Mutlaka bu tarifi yapın arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizi öpüyorum.